Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere ajurü olmayan tam kışlık bir örgü modeli hazırladım. Spor şık bir örgü modeli. Bayan yeleği, bebek örgüsü, erkek örgüsü istediğiniz her türlü örgüde uygulayabilirsiniz. Bayan örgülerini uygularken dilerseniz modelin arasında ajurlu bir model kullanabilirsiniz. Modelimiz 6 ilmekle yapılıyor. Aralarda ikişer tane ters ilmeğimiz var. Toplamda 8 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. 8, 16, 24 şeklinde 8 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane ilmek ilave ediyoruz. Ben 2 model için 8, 8, 16 2 kenar ilmeği ile birlikte 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka tarafındayım. Birinci sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz, 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burası ilk modelimiz. Tekrar 2 ilmek düz, 6 ilmek ters. Tekrar 2 ilmek düz örerek arka sırada modelimizi kuruyoruz. Şu anda örgümün ön sırasındayım ve ikinci sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 6 ilmeğimize gelince modelimizin başlangıcında tam ortadaki kalan 2 ilmeği iki kenara doğru açmamız gerekiyor. Bunun için ilk 3 ilmeği şişimden çıkartıyorum. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi şişime alıyorum. Sondaki 3. ilmeği örgümün başına geçiriyorum. Yer değiştirmiş olduğum bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Burada aynı işlemi baştaki ilmeği sona almamız lazım. 3 ilmeği tekrar çıkartıyorum. Baştaki 3. ilmeği diğer 2 ilmeğin arkasına geçiriyorum, yer değiştiriyorum ve bu 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Bu şekilde başlangıçta modelimizin açılımını sağlamış oluyoruz. Arada 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada tekrar 3. ilmeğimi örgümün başına aldım ve baştaki 3 ilmeği düz ördüm. Örgünün başındaki ilmeği sonraki 2 ilmeğin arkasına geçirdikten sonra bu 3 ilmeği de düz olarak ördüm. 2 ilmek ters örerek ön yüzde modelimizi kurmuş olduk. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. 2 ilmek düz, 6 ilmek ters. Örgümün ön tarafındayım. Burası örgümün 4. sırası. Bu sırada ilmeklerimi aynen örüyorum. 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters, 6 ilmek düz. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen ördüm. Örgümün arka tarafındayım. 5. sıradayım. Tekrar ilmeklerimi aynen örüyorum. 2 ilmek düz, 6 ilmek ters şeklinde. Örgümün ön sırasındayım. Burası örgümüzün 6. sırası. Baştaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Sonraki 6 ilmeği düz örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimizi aynen oldukları gibi örüyoruz. Tekrar örgümün arka sırasındayım. 7. sıradayım. Bu sırada
sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Bu sırada 6 tane olan ters ilmeğimi hafif gevşek bırakıyorum. Çok sıkı sıkıya örmeyin. Böylece modeli kurarken zorlanmazsınız. Şu anda örgümün ön sırasındayım. 8. sıraya geldiğimiz zaman başlangıçtaki açtığımız modeli burada kapatmamız lazım. 2 ilmek ters olarak ördüm. Burada baştaki ilmeği sonraki 2 ilmeğin arkasına geçiriyoruz. Baştaki ilmeği 2 ilmeğin arkasına geçiriyoruz ve yer değiştirdikten sonra bu 3 ilmeği düz örüyoruz. Şimdi örgümüzün ikinci yarısını kapatmak istiyoruz. Bu yüzden sondaki ilmeği örgünün başına almamız lazım. Bu 3 ilmeği çıkarttım. 2 ilmeği şişime aldım. Sondaki ilmeği örgünün başına geçirdim. Ve bu 3 ilmeği düz olarak ördüm. Bu şekilde kapatmış olduk. 2 ilmek ters ördüm. Baştaki ilk ilmeği 2 ilmeğin arkasına geçirerek 3. sıraya almış oldum. Ve bu 3 ilmeği düz olarak ördüm. Bu defa sondaki ilmeği örgünün başına geçiriyorum ve yer değiştirdiğim bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Burada modelimizi tamamlamış olduk. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlamamız lazım. Arka tarafta bütün ilmekleri aynen örüyoruz. Ön tarafa geldiğimiz zaman modelin açılımını yapıyoruz. İsterseniz hemen tekrar bu sırayı görelim. İkinci modelin kurulumunu örgüye yeni başlayanlar karıştırmasın. Şu anda örgümün ilk başlangıcındaki yapmış olduğum işlemi tekrarlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Burada ilk başlangıçtaki açma işlemi tekrarlıyoruz. Ve ikinci modeli başlamış oluyoruz. 2 ilmek ters ördüm. Burada 3. ilmeğimizi diğer 2 ilmeğin başına almamız lazım. 3. ilmeği örgünün başına geçirdim. Ve yer değiştirdiğim bu 3 ilmeği düz ördüm. Bu defa baştaki ilmeği sona almamız lazım. Baştaki ilmeği diğer 2 ilmeğin arkasına geçirdikten sonra bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Böylece ilk başlangıçtaki açmış olduğumuz işlemi burada ikinci model için tekrarlamış olduk. Bunu örgüye yeni başlayanlar ikinci modeli uygularken zorlanıyorlar. Bu yüzden göstermek istedim. Sonrasında bu aradaki düz ördüğümüz boşluk kısmını uyguluyoruz ve tekrar modeli kapatıyoruz ve açarak devam ediyoruz. Bu şekilde yelek olarak çalışmak istedim. Nasıl durduğunu görmenizi istedim. Dediğim gibi bayan örgülerinde aralarda ajurlu bir örnek kullanabilirsiniz. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.